duvarları gerçekten İnkalılar mı yaptı yoksa uzaylılar mı? Cusco'nun insanları gerçekten bu kadar cana yakın mı? Peru'nun kalbi Cusco'dayız. Coco çayının gizeminden çılgın lamalara, nefes kesen yükseklik hastalığından imkansız mimarilere kadar her şeyi yerinde inceliyoruz. Bildiğiniz her şeyi unutun. Rüya gibi bir serüven başlıyor. Peru serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, ben Aybüke. Kanalıma hoş geldiniz. 13 saattir yollardayız. 7 saat düştük. Rio'dan geliyoruz. Cusco'dayız. Hayallerimin kentine geldim. Çok güzel bir seyahat olacak. Hepsini size planlayacağım. Hepsini size göstereceğim. Rüyalarımın şehri Cusco'dan size merhaba. Hello. Hola, buenas tardes. Hola. Otelimize geldik. Cusco çok yüksek bir şehir ve yüksek irtifa hastalığına yakalanıyorsunuz. Bunun bilinen bir ilacı koko yapraklarından yapılan bir çay. Zaten burada koko yaprakları çok önemli bir işleve sahip. Burada hareketlerimiz yavaşladı biraz. Çünkü burada hayatı yavaşlatmanız gerekiyor. Yükseklik hastalığı yeni gelenler için çok önemli bir hastalık. Bir iki günde anca alışıyorsunuz. Çünkü oksijen burada çok az. O yüzden hareketlerinizi çok yavaşlatmanız gerekiyor ki adapte olabilirsiniz. O yüzden geldikleri gibi ilk önce otelde koko yapraklarından çay ikram ediyorlar. Şimdi biz de içeceğiz. Tadı biz şeye benzettik, böyle rezeneye benzettik ama güzel. Ben başta çok çekinmiştim tadı kötüdür diye ki ben o kadar bitki çayı sevmem ama tadı gayet güzel. Ne var? Ha ıslanmamıştı dene. Burada koko yaprağını çiğniyorlar ve tükürüyorlar. Bu arada koko yaprağı baby kokainin ham maddesi mi? Evet. Ham maddesi değil mi? Onu çiğniyorsun değil mi? Çiğne bakayım. Nasıl tadı? O dedikleri gibi kına gibi mi? Bu kurutulmuş büyük ihtimal. Tazesi. Sorsana tazesi mi kına? Kurutulmuş büyük ihtimal. Tamam. O yüzden hiçbir tatlı. O kadar yorgunuz ki tek istediğim şey artık günü burada sonlandırmak. Günaydın. Cusco sokaklarında dolaşmaya başladık. Bize günaydın. Aslında çok erken kalktık. Sabahın 5'inde kalktık. Ama oyalan saat 8:30 gibi dışarı çıktık. Şimdi Cusco'yu keşfetmeye başlıyoruz. Gaybe teyze bizi çağırdı da. Hola. ¿Cómo estás? ¿Yeah? Soy de Türkiye. Türkiye. Şimdi yolda yürürken kiliseye çağırdılar bizi. Sonra ne mi oldu? O devamlı anlattı. Ben sanki anlıyormuş gibi başlangıç İspanyolcamla devamlı si dedim. Burada alışana kadar yavaş hareket etmeniz gerekiyormuş. Çünkü konuşurken de devamlı bir nefes tıkanıklığı. 2 günde geçiyormuş genelde. Ama biz yavaş hareket ediyoruz böyle. Bu İnka duvarlarının başlangıcı. Şimdi göreceksiniz. Size anlatacağım zaten. Bunların her biri sıvasız oluşturulmuş duvarlar. Kilit sistemiyle birbirlerinin içine geçerek İnkalar bir sistem buluyorlar. Ve hala bu sistemin sırrı çözülemiyor. Bakarsanız. Zaten ileride daha büyük taşlarla olayı anlatacağım. Bu konuya giriş. Ya Erkut gelene bak. Bu ne? Aklımı kaçıracağım. Bye bye. Hasta luego. Lamaları gördük, lamaları. Yöresel kıyafetlerle İnka kadınları. Onlarla beraber dolaşıyorlar, turistik fotoğraf çekiliyorsunuz. Ama lamadan geliyorsun böyle şık öpmeye. Çok tatlı. Şimdi tepeye çıkarken onlarla karşılaştık. Kalp çarpıntısından ölmezsek tepeye ulaşacak. Dedikten 5 dakika sonra işte bu güzel İnka kadını ve laması karşımıza çıktı. Biz aman ne tatlı ne şeker deyip böyle manyak oynarken nereden bilebilirdik ki birazdan bu lamanın tam bir manyak çıkacağını.
merkezinin yaklaşık 3 kilometre dışında Sacsayhuaman Kalesi'ndeyiz. Burası Puma'nın baş kısmı. Ne demek Puma'nın baş kısmı? İnkalar şehri inşa ederken şehri Puma şeklinde inşa ediyorlar. Ve burası da Puma'nın baş kısmı oluyor. Bu kadar büyük taşların nasıl işlendiğini, buraya nasıl getirildiğini, nasıl yerleştirildiğini insanın aklının sınırları almıyor. Bazı taşların 350 tona yakın olduğu düşünülürse bu duruma şaşırmamak da fazlasıyla normal bir durum bence. Zaten İspanyollar da görünce demişler ki bu bir insan işi olamaz. Bu olsa olsa şeytanın işidir. Bu devasal büyüklükteki kireç blokları 500-600 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeymiş. İnka evrenini temsilen yerleşim alanlarının hemen hemen hepsinde 3 teraslı ya da 3 katlı yapılar bulunuyormuş. Çünkü bunun birinci katı ölümü temsil ediyormuş ve kutsal hayvanı yılanmış. İkinci basamak yaşadığımız dünyayı temsil ediyormuş. Onun da kutsal hayvanı Puma'ymış. En üst basamak ise gökyüzünü yani tanrıların evini temsil ediyormuş. Bunun hayvanı da Ant Dağları akbabası Kuntur'muş. Gördüğünüz gibi zikzak şeklinde örülmüş duvarlarda buranın diğer bir simgesi. Bunun anlamı kimilerine göre Puma'nın dişlerini, kimilerine göre ise yıldırım tanrısı İllapa'yı temsil ediyormuş. Kimileri de bunun savunma amaçlı örülmüş kale duvarları olduğunu söylüyormuş. Bence üçüncü seçenek daha mantıklı. Şimdi kaleyi geziyoruz. Bu kale 1400'lü yıllarda yapılmaya başlanmış ve yapımı 60-70 yıl sürmüş. Yapımında 30.000 kişi kullanılmış. İlk halinde taşlar şimdikinden 3 metre daha yüksekmiş. En alt katta büyük taşları, yukarı doğru çıkıldıkça da küçük taşları kullanmışlar. Evet, hemen görüş söyle. Hissettiklerini alayım. Bence benim kafamda bir tek soru işareti İspanyolların bu adamları nasıl yenecek? İşte saf kalpli evet, İnkalar. Dinin çok büyük önemi olduğunu diyorum bu konu hakkında. Çok arkadaşlar. Yani bir de görseniz devasa taşlar. Ve o zaman benim hiçbir şey yok. Makine yok. Yazı yok. Plan yok. Proje yok. Adamların hepsi kafasından bunu 3 boyutlu düşünüp de yapıyor. Ya bizim teorimize göre bence koko yaprağının çok büyük etkisi var ya. Normalinkinden yani şimdiki insanlardan bence beyinleri daha üst çalışıyor. Ve böyle tak gözlerinin önüne geliyor ya. Yoksa ya şimdi isteseniz bu teknolojiyle yapamazsınız bunu. Ve depremde yıkılmıyor. Yok yani İspanyolların yaptığı her şeyde taş üstünde kalmıyor. İnkaların hepsi sabit çünkü öyle yapıyorlar ki. O çelik gibi oturtturuyorlar o taşları. Sallanıyor. Ama tekrar yerine oturuyor. Böyle bir mimari, böyle bir mühendislik ve kaç yüzyıl önceden bahsediyoruz. Lamalar efsane, çok tatlılar, çok güzeller. Hiç buradan ayrılasamız yok. Ama ayrılasamız ne ya? Gerçekten konuşamıyorsunuz arkadaşlar. Çok enteresan bir şey var. İnsanın dili damağı kuruyor. Beyni zonkluyor. Bu çok kötü bir hastalıkmış yani. Keşke ilaç alsaymışız 2 gün öncesinde ama biz o kadar güveniyoruz ya kendimize. Yok spor yapıyoruz, güzel besleniyoruz değil ama yalan dolan yani yok. Nefes alamıyorsun, ne konuşacağımı söyleyemiyorum. Yavaş da davranamıyorum çünkü ben zaten hiperaktifim. Berbat bir durumdayım yani o yüzden böyle konuşursam affola. Oho mısrak. Cusco patates ve mısırlarıyla ünlü. Ah, ne? Evet. Peynir koydu değil mi? Bir tane de peynir koyuyor. Parmesan olabilir. Parmesan mı acaba? Gracias. Bakayım şuna versene. Bakayım. Yağ mısın? Sen değil ya. Aslında sen adını yaptın. Bana yaptın. Saat. Bir de böyle yanında peynir veriyorlar. Şöyle. Değişik tat ya. Daha güzel mi su yani?
Cusco, Cusco, es quechua. Soles, changos, soles, están chaleitos. Tepelerden aşağı inen merdivenlerle şehir içine ulaşabiliyorsunuz. Ve senin müzikler çalıyor. Con esta. Este es para la sombrero, para la guitarra, en diferentes cosas. Puede tocar amigo. O kadar yorulduk ki şimdi Florence kafede bir kahve molası. Bu kafenin baristaları ve kahveleri o kadar çok övüldü ki ilk durak olarak kahve molamızı burada vermek istedim. Ve bizi kesinlikle hiçbir şekilde yanıltmadı. Kahveleri gayet güzel. Buraya geldiğinizde mutlaka uğrayın derim. Şimdi Museo de Arte Precolombino Müzesi'ne geldik. Burası bir sanat müzesi. Cusco'nun İspanyollardan önceki sanatını anlatıyor. Müzenin avlusunda bir restoran bulunuyor. Şimdi müzeye giriyoruz. Los investigadores han establecido 6 cunas civilizatorias en la historia de la humanidad. İspanyollardan önce İnkaların dini inanışları şamanizmdi. O yüzden tarihi eserlerinde, işte evlerinin yapımında, hayatlarının her alanında ölüm ve gerçek dünya arasındaki bağlantıyı kuran eserler yaratmışlar. Burada sergilenenlerin hepsinin ana teması bu. Ölümü onlar tekrar başlangıç olarak kabul ediyorlar. O yüzden unutmamak için hep eserlerinde bunları insanlara hatırlatıcı şekilde yapıyorlar. Kolyeleri, işte evlerinin mimarisi, her şey. Şu an gördüğünüz her şey insanın fani olduğunu ve tekrar yaratılacağını inandıklarını simgeliyorlarmış. Altın ve gümüş onlar için o kadar önemsiz ki. Çünkü onların hayatlarının ihtiyaçlarını karşılayan bir şey değil. Sadece bir süs eşyası. İspanyolların gözünü döndüren en önemli şey de bu zaten. Şimdi burada onların evlerinde kullandıkları kaşıklardan, altın süslerden ellerinde kalabilen ve bulabildiklerini sergiliyorlar. Çünkü her şey yağmalanmış, her şey. Hiçbir tane bir şey bırakmamışlar. Duvarlar bile altın kaplıymış ve duvarları bile söküp İspanya'ya krallığa göndermişler. İşte böyle böyle altın bilezikleri. Ha, İnkaçı. Baksana hep bunlar hep aksesuarlarda kullanmışlar altını. Sularını böyle altından bardaklardan içiyorlarmış. Yansımaya baksanıza. Altın hızmı onlar için çok önemli bir aksesuarmış. Erkekler de kadınlar da böyle büyüklü küçüklü altın hızmalar takıyorlarmış. Işık parlıyor, tam göremiyorum ama. Zaten resmedilen İnkalıların da hep böyle hızmalı göreceksiniz. Bu tarafa geçiyoruz. Bakalım burada ne varmış. O girişte sinevizyonda anlatılanlarda İnkaların eserlerinden sanat tarihine yön veren birçok sanatçının etkilendiğini anlatıyordu. Picasso da bunlara dahil. Kullandıkları figürler, yaptıkları şekiller sanatçılara ilham olmuş. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Burada şimdi yağmur yağmaya başladı. Çünkü buranın havası böyle. Birden yağmur yağıyor biliyor. Ay konuşamıyorum bugün, iğrenç. Yağıyor biliyor ne yani? Yağıyor biliyor. Yağıyor. Ya biliyor. Buldum ya. En sonunda. Ya o kadar saçmalık diyorum size. Hayatımda hiç böyle olduğumu ve hiç böyle hissettiğimi hatırlamıyorum. Bir de Cusco'yu yağmurda görüyorum. Ya çok tatlıyız.
Biz şimdi Cusco'nun ünlü Jack's Cafe Bistrosu'na geldik. Hem yağmurdan korunmak istiyoruz hem de şu lezzeti tatmak istiyoruz. Çünkü inanılmaz methediyorlar. Şimdi size göstereceğim. Biri 34 soles gördüğünüz gibi, diğeri 32 soles. Yani turistik yere göre bence fiyatlar gayet makul. Alpaka hamburgerimiz ve alpaka sandviçimiz geldi. Burada porsiyonlar inanılmaz büyük. Şimdi böyle elimde hayvani olmasın diye kibarca size göstermek için tadıyorum. Kapattıktan sonra yiyeceğim. Güzel ya ama hafif bayağı hafif. Biraz önce sevdiğimiz hayvanları yemek hiç hoş değil ama başarılı. Sandviçi deniyor. Nasıl? Valla ben deve eti yemiştim. Ama bu normal koyun eti gibi. Bizim hamburgerler gibi. Şimdi buranın bir diğer simgesi olan San Pedro'ya geldik. San Pedro kapalık pazarı burası. Cusco denilince insanların aklına San Pedro da geliyor. Şimdi içeri girip San Pedro'yu keşfedeceğiz. Never sleep, never stop. As we shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Erkut ilk alışverişini yaptı, kazağını aldı. Ben seni bekliyorum öyle. Ben bu Peru'nun şapkaların adı Chulios'muş. Chulios? Chulios. Şimdi onlardan da alacağız. Evet, canlı alalım. Evet, küçük şapkalarımızı da aldık. Hızlı bir alışveriş yapıyoruz. Şimdi her yerde böyle nakit istiyorlar. Brezilya'da en ufak yerde bile kredi kartı geçiyordu. Biz yurt dışında çok fazla nakit kullanmıyoruz. Şimdi sadece Arjantin'de kullanacağız. Ama vallahi nakitimizi bitirdiler. Tıkır tıkır götürüyorlar yani. Evet. Ben de kazağımı aldım. Uzun eteğimle beraber kombin yapacağım. Son Machu Picchu Bey'i. Güzel, bence değişik. Bence farklıdır. Renklerin içinde kendimi kaybettim. Maskeli. Çok bombeto. Hemen konsepte uyumlu kazağımızı aldık. Eteğimi giydim gördüğünüz gibi. Hayatta normalde Türkiye'de sevmediğim şeyleri ülkeye gittiğimde onlar gibi giyinmeye bayılıyorum. Şimdi şapka kaldı bir tek. Şapka olayını halledeceğim. Koko çayımızı içe sokaklarda dolaşıyoruz. Ya bugün çok çabuk geçti aslında. Hiçbir şey yapamadık gibi geliyor ama aslında birçok yerde gördük. Yağma çekmeyi unutuyorum. Gerçekten o kadar güzel şeylere rastlıyoruz ki. Birden böyle çekerken olayın ne olduğunu hatırlayamıyorum. Unutuyorum. Sonra keşke çekseydik falan diyoruz. Ama elimden geldiğince sizi de gezdirmeye çalışıyorum. Şimdi Plaza de Armas'tayız. Bir de akşam görün istedik. Biz çünkü çok fazla vakit geçiremedik burada. Biz de biraz takılacağız. Hem de size anlatmış olurum. Latin Amerika'da birçok yer Plaza de Armas olarak geçiyor. Bu şehrin kalbi demek oluyor. Yani şehrin ana meydanı. Biz de Cusco'nun kalbindeyiz. Quechua dilinde toplanma yeri anlamına gelen Plaza de Armas, yani Savaşçılar Meydanı, şehrin iki meydanından en büyük olanı. Bu meydanda da diğer Hristiyan şehirlerinde olduğu gibi İsa heykeli mevcut. Ama bunun diğerlerinden en büyük farkı İsa heykelinin koyu renkte olması. Çünkü İspanyollar eğer İsa heykelini koyu tenli yaparlarsa halkın onu kendilerinden biri olarak göreceklerini ve Hristiyanlığı kabul etmelerinin daha kolay olacağını düşünmüşler.
Bu nedenle bu ülkede görebileceğiniz İsa heykellerinin hepsi koyu ten. 2 tane farklı bayrak bulunuyor. Bunlardan kırmızı beyaz olanı Peru bayrağı ve gökkuşağı renkleri olan da İnka bayrağını simgeliyor. Burada gördüğünüz bayrakların daha çoğunluğu İnka bayrakları. Şehri dolaşırken aslında kendinizi biraz Avrupa'da gibi de hissediyorsunuz. Çünkü tarihi dokusunu çok güzel korumuş. Dört bir yanında kiliseler var burada. Ama ana meydanın en güzel tarafı şu arkamda gördüğünüz İnka kralı Pachacutic'in heykeli. Sanırım bu kadar kilisenin içinde bu heykel İnkaların İspanyollardan aldıkları küçük bir intikam. En üzücü tarafı İspanyol istilası Peru tarihini tamamen yok etmiş. İnkalara ait o kadar az esere rastlayabiliyorsunuz ki sadece 1 ya da 2 antik kent kalmış. Ama onun haricinde bütün tarihi eserler yağmalanmış ve yok edilmiş. Her ne kadar İspanyollar tarafından tasarlanmış olsa da inşasında İnkalıları çalıştırmışlar. İnkalılar da büyük bir ustalıkla kendi inançlarını Hristiyanlık inançlarının sembolleriyle birleştirmişler. Buna en güzel örnek ise katedralin içindeki İsa'nın son yemeği tablosu. Bu tablo dünyanın her yerinde aynı sanılıyor ama burada değil. Cusco Katedrali'ndeki tabloda ise da İnkaların geleneksel kutlama yemeklerinden Dine Domuz ve geleneksel içeceği Chicha Mora resmedilmiş. Yani burada İsa'nın son yemeği bile son yemeği değil. Biz buraya gelmeden önce de İspanyolca çalışıyorduk. Şimdi her bulduğumda, her tuttuğum kişiyle İspanyolca konuşmaya çalışıyorum. Herkesi burnundan geçirdim. Eminim ama konuşuyorum. Akşam gittikçe hava soğumaya başlıyor. Biz bir kulübü arıyoruz. Hem güzel müzik dinlemek için hem de buranın yerel içkisini denemek için. Ama bu böyle sıcak geliyor. Piskolu. İçinde kırmızı meyveler varmış. Sesi mükemmeldi. Çok güzeldi. Herhalde dünyanın en güzel şeyi, sevdiğin şarkıyı dünyanın öbür ucunda böyle mutlu bir şekilde dinlemek. What's going on? Hey, yeah. I say hey. What's going on? Biz şimdi otelimize geldik. Çok heyecanlıyız çünkü sabaha karşı 4'te bize Machu Picchu'ya gitmek için almaya gelecekler. O yüzden günü birazcık erken kapatıyoruz. Gene erken kapatmıyoruz aslında, saat gece 10. Ama hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü büyük gün geliyor. Machu Picchu hayallerimizin yeri. Şimdilik size iyi geceler diliyorum.